Dünyayı hiç düşündünüz mü? Dünya ne acaba? Bir madde mi? Yoksa yaşayan bir canlı mı? Evet, dünya yaşayan bir canlı. Peki hiç düşündünüz mü? Dünya nasıl nefes alıyor? Hemen cevap verelim. Dünya ormanlar sayesinde nefes alıyor. Evet, bir insan nasıl akciğerleri sayesinde nefes alıp yaşayabiliyorsa, dünya da ormanlar sayesinde nefes alıp hayatına, yaşamına devam edebiliyor. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Biraz önce de belirttiğim gibi dünyamızın bir yaşam kaynağı var. Ormanlar. Dünyamız ormanlar sayesinde varlığını devam ettiriyor. Nefes alıyor, yaşamına devam ediyor. Ormanlarımız her geçen gün maalesef azalıyor. Yani dünyamızın yaşam kaynağını her geçen gün birazcık daha azaltıyoruz. Yaz ayından çıktık ve şu an içerisinde sonbaharı yaşıyoruz. Yaz ayı içerisinde ülkemizde onlarca orman yangını oldu. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta içerisinde Hatay'da teröristler tarafından kasıtla, bilerek, istenilerek bir orman yangını çıkartıldı. Maalesef yüzlerce hektar alanımız, ciğerimiz soldu, ciğerimiz yandı arkadaşlar. Son yıllara baktığımızda yüzlerce orman yangını maalesef meydana gelmiş durumda. Ve bu orman yangınları nedeniyle aslında her geçen gün ülkemizin ciğerleri yanıyor. Ülkemizin en önemli varlığı olan ormanlarımız yok oluyor. Ormanlarımızla beraber ormanlarda yaşayan canlıları yok ediyoruz. Tabiatı yok ediyoruz arkadaşlar. Bugün bu videoda bunları anlatmaya çalışacağım. Gerçekten çok üzülüyorum, çok içim acıyor. Çünkü geleceğimiz yok oluyor arkadaşlar. Ormanlar sadece dünyanın nefes kaynağı değil, sadece oksijen kaynağı değil. İnsanların da var olmasının sebebi. İnsanların ruh sağlığından tutun da tıbbi anlamda kullanılan ilaçların varlığına kadar birçok anlamda ormanlardan yararlanırken her geçen gün orman varlığını daha fazla azaltıyoruz. Bu bireysel olarak da hepimizin içini yakması gereken, içini cız ettirmesi gereken bir sebep. Orman Bakanlığımız tarafından bir araştırma yapılmış arkadaşlar. Yapılan araştırmada ülkemizde çıkan orman yangınlarının yaklaşık %50'lik kısmının faili meçhul olduğu, yani neden çıktığının bilinmediği belirtilmiş. %30'luk kısmının ise insanların ihmalleriyle ortaya çıktığı belirtilmiş. %11'lik kısmı doğal afetler nedeniyle olduğu ortaya çıkmış. Ve maalesef ki %6'lık, %7'lik kısmı ise kasıtla, bilerek, istenilerek yapıldığı belirtilmiş. Benim bu videoda anlatmaya çalışacağım ve üzerine duracağım nokta ise faili meçhul orman yangınları, ihmal sebebiyle ortaya çıkan orman yangınları ve kasıtla ortaya çıkan orman yangınları olacak arkadaşlar. Öncelikle faili meçhul orman yangınları ile ilgili olarak başlayalım. Bu faili meçhul orman yangınları genellikle arkadaşlar mangalcı olarak tabir edilen ve ülkemizde sayısı çok fazla olan insanlar sebebiyle birazcık ortaya çıkan orman yangınları. Çünkü kimin yaktığı bilinmiyor. Onlarca insan gidiyor. Onlarca insanın rahatlamak için yapmış olduğu bir aktivitenin sonucunda maalesef ki yüzlerce hektar alanın yanmasına neden olunuyor. Ya arkadaşlar, çok basit bir şey. O mangalı yaptıysanız veya o aktiviteyi yaptıysanız eğer, o mangalın üzerine, o külün üzerine bir su dökmek çok zor bir şey olmasa gerek veya toprağa gömmek çok zor olmasa gerek arkadaşlar. Maalesef bu konuda çok bilgisiziz. Evet, gerçekten doğaya çok sahip çıkan insanlar var mı? Fazlasıyla var ama maalesef ki bir kişinin yapmış olduğu bir hata çok büyük bir alanın yok olmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Faili meçhul orman yangınlarında tabii ki aralarında kasıtlı olarak yapılanlar da var. Yani sadece mangalcılara suç atmak değil amacımız. Bunu bilerek, isteyerek yakan insanlar da var ama sadece sebebi anlaşılamayabiliyor ya da kimin yaktığı bulunamayabiliyor. Kasıtlı olan insanlara zaten söyleyebilecek hiçbir şey yok. Çünkü onların ben insan olduklarını düşünmüyorum. Gerçekten onların insan olabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bir canlıyı yakıyorlar. Canlıyı diri diri yakıyorlar arkadaşlar. Ağaçlar bir canlı, o canlıyı yakıyorlar. Sadece ağaçları yakmıyorlar. Ağaçların yanında kuşu, kurdu, böceği, çiçeği, her şeyi yakıyorlar arkadaşlar. Her şeyi. Bütün canlıları yakıyorlar ve bu kadar canlı yakan bir insanın ben insan olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir diğer husus ise arkadaşlar ihmallerden bahsetmek istiyorum. Orman yangınlarının büyük bir kısmının yine ihmaller sebebiyle ortaya çıktığı belirlenmiş. Bu ihmallerin içerisinde birçok sebep var tabii ki ama
Öncelikle arkadaşlar doğaya bırakılan camlar, metaller ve diğer eşyalar orman yangınlarına en büyük sebep veren noktalardan bir tanesi. Bilerek istenerek yapılan bir işlem değil bu ihmaller. Yani gerçekten istenmeden de yapılmış olabiliyor ama maalesef ki o yapılan hatanın, o yapılan ihmalin sebebi çok büyük oluyor arkadaşlar. Bu yüzden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ihmaller konusunda aslında bazı önlemleri alarak, çevreye duyarlı olarak bu orman yangınlarının büyük bir kısmı engellenebilir. Ve bunu yapması gereken kişiler devlet değil, biziz arkadaşlar, bireyleriz. Yani biz ne kadar kendi ormanlarımıza sahip çıkarsak, gerçekten de ihmalleri göz önünde bulundurarak bir şeyler yapmaya çalışırsak, önlemeye çalışırsak çok büyük bir yangın varlığını ortadan kaldırmış oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar kasıtlı yangınlardan bahsetmek istiyorum. Orman Bakanlığımızın yapmış olduğu araştırmada %7'lik gibi bir kısma sahip. Aslında küçük bir oran değil, büyük bir oran arkadaşlar, %7'lik oran. Çünkü gerçekten çok devasa alanlar yanıyor. Kasıtlı olarak yapan insanlara biraz önce de söyledim, ben bunların insan olabileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ki Hatay'da kasıtlı olarak çıkan orman yangını teröristlerin çıkarttığı belirlenmiş durumda ve failleri aranıyor açıkçası. İnşallah bulunur ve en ağır cezalara çarptırılırlar. Çünkü ben gerçekten onların insan olabileceğini düşünmüyorum. Bu kasıtla ormanları yakan insanlar hakkında gerçekten çok fazla söylemek istediğim, böyle ağzımı doldura doldura söylemek istediğim birçok şey var ama maalesef kendimi tutmak zorundayım çünkü burası bir platform ve söylemek istemiyorum açıkçası. O yüzden böyle içimden doldura doldura her şeyi zaten saydırıyorum. Ve bu kasıtla ormanları yakan insanlara ise bedduam da şudur: İnşallah bu yaptıkları kendi başlarına da gelir arkadaşlar. O zaman orada o kadar canlıyı bilerek, isteyerek yakmanın ne demek olduğunu anlamış olurlar diye düşünüyorum. Buraya kadar orman yangınlarının çıkış sebepleriyle ilgili olarak düşündüklerimi anlatmaya çalıştım. Peki ormanların bize yararına, niye ben bu kadar ormanları önemsiyorum? Niye bu kadar ormanların faydalı olduğunu anlatmaya çalışıyorum? Bunlar hakkında biraz bahsedip videomuzu tamamlayalım. Öncelikle ormanlar bizim yaşam kaynağımız. Videonun en başında da söylediğim gibi ormanlar dünyanın yaşam kaynağı, varlık kaynağı arkadaşlar. Bizim nasıl ciğerlerimiz kanımızın dolaşımını sağlıyorsa, hücrelerimizin yenilenmesini sağlıyorsa, ormanlar da dünyanın oksijenini sağlıyor. Toprağı temizliyor, suyu temizliyor, havayı temizliyor, varlığı temizliyor arkadaşlar. Bu yüzden ormanlar bizim her şeyimiz. İnsanoğlu var olduğu süreçten bu yana her zaman yaşamını ormanlarla idame ettirmiştir. Çünkü yüzyıllar öncesinde bu kadar kimya sanayisi yoktu, bu kadar ilaç sanayisi yoktu. İnsanlar bütün ilaç ihtiyaçlarından kozmetik ihtiyaçlarına, boya ihtiyaçlarına, yani aklınıza hayalinize gelebilecek her şeyi, bütün ihtiyaçlarını tamamıyla doğadan, ormanlardan karşılıyordu. Ve bugüne kadar da bu şekilde yaşam idame ettirildi, getirildi. Yani şu günümüzde bu kadar, hani diyoruz ya, teknoloji gelişti, kimya gelişti, her şey gelişti. Halen daha biz ormanlara muhtacız arkadaşlar. Biz ormanların varlığına muhtacız. Ve en önemli değinmek istediğim nokta da şu arkadaşlar. Psikolog ve psikiyatristler tarafından yapılan bir araştırmada ormanların insanların ruh sağlığıyla ilgili tedavilerde çok büyük bir fayda sağladığı bilgisi verilmiş. Yani insanın sadece nefes almasında değil, ilaçlarında değil, insanın ruhunda, bedeninde bile ormanların faydası var arkadaşlar. Bu yüzden ormanlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Ben şunu çok net söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin her şeyini seviyorum. Bu ülkenin ormanlarını seviyorum. Eğer biz şunu diyorsak, biz ülkemizi seviyoruz diyorsak bu sözde kalmaması gerekiyor. Çünkü ülkesini seven, devletini, milletini seven bir insan ülkesinin her türlü varlığına sahip çıkan, koruyan, kollayan insandır. Ülkesinin suyunu da, toprağını da, ağacını da, kuşunu da, hayvanını da, her şeyini koruyan insandır. Gerçekten ülkesini seven insan. Eğer bizler de gerçekten ülkemizi, milletimizi seven insanlarsak, bireyler olarak, önlemler alarak ülke sevgimize katkı sağlamamız gerekiyor. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Ve son olarak da şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Twitter'da ve bazı sosyal medya mecralarında gördüğüm bir olay var. İşte ya bu kadar orman yangını çıkıyor, devlet ne yapıyor, işte şu oluyor, bu oluyor. Birçok şey söylenmiş. Orman yangınlarının yaklaşık %90'lık kısmı insan etkisiyle ortaya çıkıyor arkadaşlar. İnsanlar sebep oluyor orman yangınlarına. Bu yüzden de devlet ne kadar önlem alırsa alsın, ne kadar muhafaza memuru atarsa atasın, ne kadar işlem yaparsa yapsın, ne kadar çaba gösterirse göstersin, eğer
bireyler olarak biz çaba göstermezsek, bireyler olarak biz önlem almazsak devletimizin yapmış olduğu çabayı boşa çıkartmış oluruz. Bu yüzden bizlerin birey olarak kendimizi bilinçlendirip, birey olarak kendimizi eğitip, çevremizi eğitip önlemler almamız gerekiyor. Bu yüzden de doğayla ilgili, ormanlarımızla ilgili en büyük çabayı devlet değil, birey olarak bizim göstermemiz gerekiyor. Çünkü bizim yapmış olduğumuz bir hata nedeniyle zaten orman yangınları çıkıyor. Bu yüzden en büyük görev bizlere düşüyor, bireylere düşüyor. Bu yüzden görevimize sahip çıkmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yararlı ve faydalı bir video olmuştur. Umarım bundan sonraki süreçte orman yangınlarımız her geçen gün daha azalır ve hiç ormanlarımız yanmaz. Her geçen gün orman mevcudiyetimiz daha fazla artar inşallah. En büyük temennim de bu. Çünkü gelecek kuşaklara, gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakmayı ben çok isterim. Arkadaşlar, eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip o güzel ve değerli yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın, ormanlarla kalın arkadaşlar.